Herkese merhaba arkadaşlar. Uroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün Peyronie hastalığından bahsedeceğim. Bize Peyronie hastalığının geliş sebebi şu. Peniste sonradan, doğuştan değil, sonradan gelişen bir eğrilik. Bu eğrilik arkadaşlar hastanın penisinde bir nohut tanesi gibi bir plan gelişmesiyle meydana geliyor. Genellikle zorlayıcı bir cinsel ilişki sonrasında ya da kendi kendine gelişen aslında bir netbe dokusu, bir skar dokusu bu. Vücut kendi kendini iyileştirdiğini sanıyor ama orada penisin şeklini, formunu, biçimini bozacak bir oluşum meydana geliyor. Hasta şöyle anlatıyor. Hocam gece ereksiyonda şiddetli bir ağrı oluyor ereksiyon esnasında. Ya da hocam ağrı yok ama peniste bir eğrilik var. Hani penis bana doğru dönüyor, atnalı gibi oluyor, sağa dönüyor, sola dönüyor, kum saati deformitesi oluyor diye bize geliyorlar hastalar. Hastaların çoğu bize geldiğinde eğrilik tarif ediyor ya da ağrı tarif ediyor ama hasta biz diyoruz fizik muayeneden sonra penisin içerisinde bizim hissettiğimiz o nodül tarzında, o sert dokuyu, nohut gibi sert dokuyu o zaman hissediyor. Çok sert dokuyor. Evet hocam varmış diyor. Burada bir nodül varmış diyor. Biz bu hastalığa Peyronie hastalığı diyoruz. Peyronie hastalığı yani sonradan gelişen penis eğriliği, penisteki netbe dokusu demek kısacası. Peki nasıl oluyor? Bu arkadaşlar tam olarak bilinmiyor açıkçası. Ama hastada tansiyon varsa, şeker varsa, ileri yaş varsa, geçirilmiş travma mesela cinsel ilişki esnasında yanlışlıkla vajina değil de o normal dokuya girip çarpması, kadının üstü olması, penil travmalar nedeniyle bu Peyronie dediğimiz hastalık durum meydana gelebiliyor. Tedavisi ne yapmak lazım, neler yapmak lazım tedavisinde? Arkadaşlar tedavisi net oturmuş bir tedavisi yok ama açıkçası kolsin dediğimiz anti-inflamatuar prosesi azaltacak. Yani oradaki inflamasyonu, oradaki netbe dokusunun büyümesini yavaşlatacak kolsin dediğimiz bir ilaç kullanıyoruz. Kimisi kullanmıyor ama kolsinin faydalı gösterdiğini gösteren birçok yayın var. Bununla beraber tadalafil dediğimiz hem sertleşme için kullandığımız aynı zamanda penisin kanlanmasını sağlayan bir ilaç var. Piyasa ismi Cialis işte bildiğiniz ilaçlardan bir tanesi. Sertleşme için kullanılıyor ama bu Peyronie eğrilik durumu için çok kullanılıyor ve faydası da oluyor. Penisin kanlanmasının artması, orada dokunun kanlanmasının artması bu netbe dokusunun plan büyümesini engelleyebiliyor. Hastanın ağrısını engelleyebiliyor. Aynı zamanda şok dalgası dediğimiz, penise şok dalgası dediğimiz bir tedavi daha var. Biz bunu sertleşme bozukluğu için de kullanıyoruz ama tabii bu penisin kanlanmasını sağladığı için gene şok dalgası tedavisi plakları küçültmese bile hastanın ağrısına iyi gelebiliyor. Plan büyümesini durdurabiliyor. Hastanın ereksiyon mekanizmasını toparlayabiliyor. İyi geliyor. Ayrıca bir de bu sildenafil sitrat ya da tadalafil çıkmadan önce penis vakum pompa cihazları vardı. Penis vakum pompa cihazları da kullanılabiliyor. Peyronie hastalığında çok da faydası oluyor arkadaşlar. Ben birçok hastama öneriyorum açıkçası. Nasıl bir cihaz? Penis pompa, vakum pompa cihazları. Penisi bir fanus daha kapatıyorsunuz. Böyle plastik bir fanus var. Penis bunun içine giriyor. Bu fanusun içerisindeki havayı bu fanusa bağlı bir el pompasıyla boşaltıyorsunuz. Fanusun içerisindeki hava azaldığı zaman penis otomatikman kanla dolmaya başlıyor. Yani bu sizin isteğinize, refleksinize gelişen bir şey değil. Bu mekanik vakum pompa cihazının meydana getirdiği tamamen fanusun içerisindeki havanın ortadan kalkmasıyla penisin kanla, negatif basınçta kanla dolmasıyla ilgili bir durum. Tabii penis zorlayıcı bir şekilde kanla dolunca ne oluyor? Bu plağa karşı ters bir kuvvet uygulanmış oluyor. Plağın penisi büzüştürme kuvvetine karşı ters bir kuvvet uygulanmış oluyor ve plağı tersine doğru çekmeye başlıyor. Çünkü Peyronie hastalığı aynı zamanda hastanın penisinde kısalma ve küçülme meydana getiriyor. Eğer vakum pompa cihazı uygularsak hastaya her gün günlük 20 dakika şeklinde, sabah 10 dakika, akşam 10 dakika şeklinde bu plağa ters bir kuvvet uygulamış oluyoruz ve penisin küçülmesini de engellemiş oluyoruz. Plan büyümesini de azaltmış oluyoruz. Bununla da ilgili yayınlar var. Aynı zamanda Peyronie hastalığında gene başka bir tedavi. Bu plan içerisine penis kalınlaştırma için kullandığımız dudak dolgusu için kullanılan aynı zamanda hyaluronik asit dediğimiz dolgu malzemelerinin enjeksiyonu da yapılabiliyor. Bununla ilgili de yapılmış güzel çalışmalar var. Aynı zamanda farklı bir tedavi daha var. O da bakteriden elde edilen bir asitin, bir maddenin penise uygulanmasıyla yapılan bir tedavi şekli daha var. Bu da gene plan küçülmesini sağlayabiliyor ya da büyümesini durdurabiliyor. Bu Peyronie hastalığında bu plaklar meydana gelmeye başladığı zaman eğer müdahale etmezseniz o sıkıntı şöyle bir sıkıntı meydana gelebiliyor. Plak büyüyor.
penisin kanlanmasını sağlayan damarlara basabiliyor, o kanlanmayı bozabiliyor, ereksiyon mekanizmalarını bozabiliyor ya da eğrilik neredeyse 45 derecenin üstüne çıkmaya başladığı zaman peniste tabi kişinin vajen penetrasyonu, vajen girişini tamamen ortadan kaldırdığı için hastanın cinsel eylemini tamamen engelleyebiliyor arkadaşlar. Tabi her Peyronie plağı başladığı zaman büyüyecek ve bunları oluşturacak diye bir şey yok. Ama eğer iş artık ilerlemişse, ilaç tedavisi de toparlamıyorsa, vajinal girişi penetrasyona engel olmaya başladıysa artık yapacak bir şey yok. Operasyon gündeme geliyor. Peyronie ameliyatları biraz sıkıntılı olabiliyor. Neden? Çünkü hastanın sinir dokularını içine alabiliyor. Ya da hastanın damar sinir plağını ortadan kaldırdıktan sonra oradaki Peyronie plağını ortadan kaldırıp yerine yama yapmanız gerekebiliyor. Aslında ameliyat sonrasında penis boyunda kısalma ya da hissizlik, duyarsızlık meydana getirebiliyor. O yüzden Peyronie'nin operasyona kadar gitmesini istemiyoruz. Biz bu penis eğrinin operasyona kadar varmasını istemiyoruz ve bir an önce belli tedaviler yapmak gerekiyor. Bütün gün bu tedavilerin aslında ana ilkesi penisin kanlanmasını arttırabilmek, penisin ve vücudun antioksidan mekanizmalarını arttırabilmek ve oradaki netbe dokusunun yavaşlamasını sağlayabilmek. Genel olarak bu şekilde Peyronie tedavisi. Peyronie plağı sıkıntılı olabiliyor. Ne yapması lazım hasta eğer eğrilik ya da penisinde eline nohut gibi gelen bir şey tespit ettiği zaman bir an önce mutlaka hemen üroloğuna gidip bunun tedavisini kapsamlı ayrıntılı bir şekilde konuşup değerlendirip tedaviye bir an önce başlaması gerekiyor ki plak daha fazla büyümesin, ereksiyon mekanizmaları daha fazla bozulmasın diye. Ya şunu anlatmak istedim açıkçası. Burada bugün penis vakum pompa cihazları Peyronie'de genelde pek kullanılmıyor ama oldukça etkili tedavi ve tedavinin önemli bir parçası olabiliyor. Ben tercih ediyorum penis vakum pompa cihazlarını hem erektil disfonksiyonda hem de Peyronie hastalığında. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.